Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca altına, gümüşe bakalım. Öncelikle gümüşle başlayacağım. Gümüşte şu yatay banttaki üçgen formasyonundan bahsetmiştik. Bunun direnç bölgesinin kırıldığını söyleyebilmemiz için minimum yukarıda 23.32'nin geçildiğini görmemiz gerekir. Ancak bu yeterli değildir. Bunun da üstünde 23.67, 23.54 direnç bölgesi var. Ancak bu bölge geçildiği takdirde bir yükseliş sürecinin başlamış olabileceğini düşünürüz. Aksi takdirde şu düşüş trendinin kırılıp şu bölgede bir fake hareket, bir likitte tuzağı atıp tekrar satışa dönme ihtimali var. O nedenle temkinli olunması gereken bölgelerdir. Burada piyasanın satışa döndüğünü söyleyebilmemiz için de aşağıda bir önceki dip bölgemiz olan 22-21.80 korunmaya devam ediyor. Dolayısıyla son yaptığım analizlerde bahsettiğimiz şu yatay bandı takip edeceğiz. Burada bu üçgenin ne yöne kırılacağı yönünde tahminler ortalıklarda dolaşıyor. Bunları yapmak doğru değildir. Genelde 2000'li yılların başlarında teknik analiz öğrenenler bu üçgen formasyonlarının devam formasyonu olduğunu öğrenmişlerdir. Fakat bu tamamıyla hatalı bir bakış açısıdır. Çünkü 100 formasyondan ancak 50'si dendiği gibi bir devam formasyonu olarak çalışmıştır. Ancak da bir son yeni nesil teknik analist arkadaşlar bu tür formasyonlara bir üçüncü formasyon daha eklemişlerdir. Öncesinde iki tür formasyon belirlenirdi. Dip tepe formasyonları ve devam formasyonları olarak. Şu anda bir üçüncü tür daha oluşturdular. Bunlar da yönü belirsiz formasyonlar diyorlar. Aslında tüm formasyonların yönü belirsizdir. Destekler veya dirençler kırılana kadar o formasyonun, o yatay bant içinde oluşan fiyat hareketlerinin ne yöne gideceğini önceden bilemeyiz. O nedenle bırakın fal bakmayı, ne yöne kırılacak bunu tahmin etmeye çalışmayı, kırılımlara göre işlem stratejisi oluşturmak çok daha doğru olacaktır. Buradan ons altına geçersek, ons altında da çok farklı bir durum söz konusu değil. Yatay banttaki hareketi takip ediyoruz. Aşağıda 2000'ler kırılmadığı sürece bir düşüş sürecine girdiğimizi söyleyemeyiz. Yukarıda ise 2060 gene takip edeceğimiz önemli direnç bölgesi. Burada gene çeşitli formasyonlar, çeşitli yapılar burada görülebilir ancak bunlara lütfen takılmayın. Burada aslında mantık çok basittir. Yatay bant mantığı. Örneğin burada yukarıda 2060 dolar seviyesi var. 2060 dolarlara geldiğinde alıcılar artık daha yüksek fiyat ödemek istememişler altına. Dolayısıyla alıcılar azaldığı için de satıcılar güç kazanıp bu fiyatın da pahalı olduğunu düşündükleri için 2060 dolardan satış yapmışlar. Eğer şimdi fiyat döner 2060 doların da üstünde ücret ödemeyi, fiyat ödemeyi kabul eden bir yatırımcı kitlesi görülürse biz de onların arkasına takılır, burada yükselişleri takip ederiz. Aksi takdirde bu kırılımı görmeden, bu bahsettiğimiz hareket gelmeden yükselişten bahsetmek yanlış olacaktır. Aşağıda da benzer bir şekilde 2000 dolar desteğimiz var. 2000 dolara geldikçe bu sefer satıcılar ucuz olduğunu düşünüp satmaktan vazgeçiyorlar. Alıcılar ise ucuz olduğunu gene düşünüp alıma geçiyorlar. Eğer 2000 doların altında yeni bir satıcı kitlesi oluşacak olursa bu sefer de 2000 dolarda ucuz görülen altın 2000 doların altında pahalı hale gelecektir ve satıcıların hızlandığı, düşüşlerin hızlandığı bir süreç takip edilir. Bu yatay bandın kırılımı görünmediği sürece altında da yön tayin etmek yanlış olacaktır. Buradan rasyoya geçersek, rasyoda da aynı şeyleri söylüyoruz. Bakın burada bir fincan kulp oluşma ihtimali vardı. Şu an için o ihtimalin çöp olduğunu söyleyebiliriz. Burada düşüş biraz fazla derinleşti. Ancak aşağıda takip edeceğimiz 87.13 desteği var. 87.13 kırılmadığı sürece de altın ve gümüşte kalıcı yükselişlerin başladığını söyleyemiyoruz. Yukarıda da öncelikle 90 psikolojik bir dirençtir. Onun da üstünde 92'yi takip etmeye devam edeceğiz. Şu yatay bandın kırılımına göre gene yön netleşecektir. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.